6 Aralık 2024, 24 Şubat 2025 arasında tam 80 gün Mars retrosu yaşayacağız. Çok sık olan bir retro değil, 2 senede bir gerçekleşir. O yüzden hem bireysel hem ülke hem de dünya gündemi açısından oldukça önemli bir süreç. Ancak ben bu videoda daha çok Mars retro bize ne anlatıyor, bunu nasıl kullanabiliriz kısmına biraz daha fazla değineceğim. Bunun üzerine daha fazla duracağım. Daha sonrasında yükselen burçlarınıza göre genel etkileri tabii ki aktaracağım buradan size. Videoya geçmeden önce benimle ilk defa karşılaştıysanız hoş geldiniz. Ben Fulya. Burada her ay gerçekleşecek gökyüzü olaylarını, daha doğrusu zaman kalitesi nasıl bunu size aktarıyorum. Çoğunluğunu önceden yayınlıyorum. Eğer siz de önceden öğrenip ona göre planınızı, programınızı yapmak, belki mental olarak kendinizi hazırlamak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Anında da haberiniz olur. Ayrıca günlük paylaşımları da Instagram hesabımdan yapıyorum. Dolayısıyla beni oradan takip etmek isteyenler için buraya adresimi bıraktım. Benden danışmanlık almak isterseniz veya astroloji öğrencisiyseniz de birebir çalışmak istiyorum diyorsanız Instagram'dan veya şu mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Evet, konumuz detaylı. Size Mars Retrosu'nu bir anlatalım bakalım bizi neler bekliyor. Çayınızı kahvenizi alın. Buyurun videoya. Mars gezegeni astrolojide bizim aslında enerjimizi, kendimizi nasıl ortaya koyduğumuzu, nasıl mücadele ettiğimizi, hedeflerimizi, cesaretimizi, harekete geçme şeklimizi anlatır. Tam 80 gün boyunca geri gideceği için öncelikle evren bize biraz yavaşla diyor. Stratejimizi tek bir yere kanalize etmek, bir eyleme geçerken de 2 kere düşünmek gereken bir dönemden geçeceğiz. Gezegenlerin hiçbiri aslında bu arada geri gitmez. Sadece biz yerden bakışla bu şekilde algılarız. Yani geri gidiyormuş gibi algılıyoruz. Yoksa aslında Mars Dünya'ya çok yakın konumdan geçeceği için Mars'ın temsil ettiği konular biraz daha fazla öne çıkacak. Ama yeterince verimli çalışmayacak demektir. Şimdi zamanın kalitesini bilirseniz inanın sürecin daha bilincinde ilerlediğiniz için o Mars retro sürecinde o kadar da aslında zor geçmeyebilir. Biliyorsunuz ki zaten bu süreç hani geçici bir süreç ve kullanma kılavuzu da var. Ben de size onları aktarmaya çalışacağım. Aslında retro kısmına geçmeden önce size önemli olan o durağan günlerden biraz bahsedeyim. Çünkü Mars normalde eyleme geçmeyi sembolize eden bir gezegen. Ancak retroya girmeden önce birkaç gün durağan olacak. Tüm eylemleri durdurmamızı, hatta o 4 günlük süreçte hiçbir şeyi başlatmamayı temsil ediyor. Bu tarihler retroya başlarken 6-7 Aralık ve retro biterken ki 23-24 Şubat tarihleri oluyor. Bugünlerde bir beklemede kalmamız, kazalara karşı daha temkinli olmamız gereken aslında 4 günlük bir süreç. Hatta bağışıklık zaten Mars retro sürecinde düşebilir ama durağan dönemlerde bir tık daha fazla kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Mars retroyu peki bizler nasıl kullanabiliriz? Hani bu süreç bize neler getirecek dersek de dediğim gibi Mars normalde inisiyatif alabilmemizi, harekete geçebilmeyi, motivasyon alanlarımızı, mücadele vermemizle ilgili bir gezegen. Bir kere bu dönem bu konular biraz daha zayıflayacaktır. Yani gezegenin aslında bu vaat ettiği şeyler çok düzgün çalışmayabilir. Çok büyük atılımlar için, riskler için, hele ki o durağan dediğim o 4 günlük süreçler hiç uygun olmayabilir. Bu yüzden harekete geçmeden önce iyice düşünelim. Herhangi bir şey için aksiyon alırken tekrar tekrar üzerinden geçmemiz gerekebilir. Mars enerjimizi, motivasyonumuzu tabii ki anlatıyor fakat retroyken o enerjimiz çok fazla içe dönebilir. Dolayısıyla kendimizi biraz böyle enerjisiz, motivasyonsuz da hissedebiliriz. Bir şeyler için çok daha fazla mücadele etmeye başladığınızı görebilirsiniz. Şimdi içeride biriken enerjiyi, öfkeyi, vücuda çok fazla yüklenmeden aslında bu bedenimizi harekete geçirerek dengede tutmaya çalışmamız çok daha iyi olacaktır. Yürüyüşler, spor, yetenekleriniz için daha odaklı ve hedef belirleyerek ilerlemek iyi olabilir bu süreçte. Enerjinizi yükseltecek böyle ufak tefek şeylerle ilgilenebilirsiniz. Çünkü enerjimiz zaten düşecektir. Belki bu sizin geçmişte yapmayı planladığınız bir yeteneğiniz, işte hobinizle yeniden ilgilenmek bile olabilir. Bu kadar basit şeyler de olabilir. Bu arada full Mars retrosunda bizler enerjisiz olacağız diye bir kural tabii ki yok ama genel atmosfer böyle. İlk Aralık ayında bu belki çok daha yoğun yoğun hissedilebilir. Sonrasında belki zihniniz onu bir tık normalleştirebilir ama siz hem bağışıklığınızı güçlendirmek
hem de fiziksel böyle kaslarınızı çok fazla yormadan belki sporla vesaire içeride biriken o enerjiyi dışarı çıkarmak durumunda kalabilirsiniz. Yani spor yapın ama fazla da kendinizi hırpalamayın demek istiyorum. Enerji demişken tabii ki kontrollü enerjinizi harcayın. Hayatın her alanında tabii ki sizi kışkırtan birileri olacaktır bu süreçte. İlk taşı atan, ilk başlatan, ilk tartışan siz olmayın, yoksa kaybedebilirsiniz. Yanlış zamanda yanlış adım atılabilir Mars retrolarında. Bu yüzden çok dikkat. Adımınızı hesaplayın diye ondan söylüyorum size. Özellikle Aralık ayında kendini böyle ispatlamaya çalışan çok kişi olabilir. Savunmada kalmak bu dönem daha kıymetli olacak. Gücünü ispat etmeye çalışanların da aslında çuvallayabileceği bir süreçten geçeceğiz. Enerji birikiyor içeride. O patlamayla kontrolsüz bir durum ortaya çıkabilir. Bu yüzden size zaten dikkat diyorum. Bir adım öne sıçrama yapmanız için de aslında Mars retro dönemini enerjinizi tek bir yere verip oraya böyle odaklanırsanız retro bittikten sonra da aslında daha rahat atağa geçebilirsiniz. Doğru hamlelerinizi bu dönemde iyice hesaplayın. Tabii ki bu hiçbir şey yapmayacağımız anlamına asla gelmiyor. Yani pasif duracağız diye bir dönem asla değil. Enerjisiz hissedip kendinizi gereğinden fazla yormanız, hırpalanmanıza neden olabilir. Belki normalde gittiğiniz hızda bir şeyler gitmeyebilir. Çok normal. Hatta önünüze engeller de çıkabilir. Kontrollü olmak gerekiyor. Öfke biriktirmeden dışarı çıkartmak gerekiyor. Eylül-Ekim aylarında şöyle bir düşünün. Nelerle mücadele etmiştiniz? Ocak-Şubat aylarında yeniden o konularla ilgilenebilirsiniz. Enerjiniz neredeyse orada yine olabilir o dönemde. Kasım ayında da neye efor sarf ettiyseniz aslında Aralık ayından 6 Ocak kadar da bu konularla tekrar ilgilenebilirsiniz. Bu herhangi bir konuda olabilir bu arada. Enerjiniz neredeyse onlar yeniden gündeme gelebilir demektir. Hatta yarım kalanlar da bu süreçte çok rahatlıkla tamamlanabilir. Burada çünkü bir tekrarlama teması var. Peki haritasında Mars'ı retro olanlar nasıl etki alacak? Tabii ki etkilenirler. Yani haritanızda Mars retro diye Mars retro rahat geçer gibi bir kural yok. Sizin dışınızdaki herkes zaten bu Mars retroyu deneyimliyor olacak bu süreçte. Sadece bildiğiniz bir enerji içinde olacaksınız. Yani siz zaten bunu hayatınız boyunca deneyimlediğiniz için belki yabancılık çekmeyebilirsiniz ama engeller, zorluklar tabii ki olabilir. Ne yapacağınızı, işte nasıl davranacağınızı zaten siz içgüdüsel olarak keşfetmiş olabilirsiniz. Mars retrolu doğmak bu arada hani bir dezavantaj değil. Enerjinizi tek bir yere siz de istikrarlı ve kontrollü bir şekilde verdiğinizde mücadele edince dünyada da aslında çok başarılı olan kişiler var. Hatta pek çok adı duyulmuş isimler de bu Mars retrolu olarak doğmuşlar. Şimdi yükselen akrep ve koçların 3 ay daha fazla mücadele etmesi, çaba göstermesi söz konusu diğer burçlara göre. Yarım bıraktığınız veya geçmişte yapmak istediğiniz, yarım kalmış aktiviteler olabilir. Aktif olarak yapacağınız şeylere aslında daha iyi kanalize olabilirsiniz. Ancak hayat biraz sizin için yavaş ilerleyebilir. Acele etmeyin. Retroların bol olduğu bir 2025'e geçeceğiz çünkü. Ne oluyorsa mutlaka bizi aslında iyi bir yere önünde sonunda çıkartacaktır diye düşünüyorum. Tüm burçlar içinde Aslan ve Yengeç hangi evlerinizdeyse oralarda bazı beklemeler, işte yavaşlamalar, aksaklıklar tabii ki söz konusu olabilir. Ameliyatlar konusunda da önemli. Hani bu çok soruluyor. Özellikle durağan günler çok daha sıkıntılı. Yani Aralık'ın ilk haftası ve Şubat'ın son haftasından bahsediyorum. Acil ameliyat olmanız gerekiyorsa da tabii ki önceliğiniz her zaman doktorunuzu dinlemek olsun. Özellikle 6 Ocak kadar hani böyle kalp ameliyatları, işte Ocak, Şubat'ta da böyle göğüs ve mide bölgesi daha hassas olabilir. Belki operasyonlar ameliyatlar için de bir tık sakıncalı. 6 Ocak kadar özellikle yükselen Oğlak, yükselen Başak ve yükselen Balıklar bu ameliyat ve operasyon konularında daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. 6 Ocak 24 Şubat arasında yükselen Aslan, yükselen Kova ve yükselen Yayların daha da fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Ameliyat demişken hepimizin tabii ki bağışıklık sisteminde bir zayıflama, genel bir yorgunluk da bu süreçte olabilir. Siz bunu depresyonla karıştırabilirsiniz, böyle zannedebilirsiniz. Halbuki biraz enerjiniz, motivasyonunuz düşmüş bir şekilde Mars Retro'da devam edebilirsiniz. Şimdi bunun için birincisi bağışıklığınızı Mars Retro'ya gelmeden aslında takviyeler almak, vitaminler almak ya da belki hani böyle karışımlar var, işte elma, havuç, zencefil gibi bazı böyle güçlü karışımlar var. Bunları deneyebilirsiniz. İstikrarlı bir şekilde kendinize hem iç hem dışta daha iyi bakmanız gerekiyor ki Mars Retro'da kuvvetli bir şekilde devam edin. Öyle bedeninizde haldır uldur kullanmayın. Daha dikkatli bakım yapın diyor aslında gökyüzü.
Çoğu zaman özenilmiyor çünkü. Hani bağışıklığın da düşebileceği bir dönem. Bu arada yaz mevsiminde de olsa yine aynı şeyi söylerdim. Gerçekten bağışıklığın güçlü tutulması gerekiyor. Bu arada ülke ve dünya gündemi açısından tabii ki bir tık tatsız. Trafik kazalarını, demiryolları kazalarını veya arabalar, işte trenlerle alakalı bazı problemler, sıkıntılar, yavaşlamalar gündeme gelebilir. Mars retro sürecinin en önemli zamanlarından bir tanesi Plüto ile karşıtlık yapacağı zamanlar. Bu dönemde baskı çok artabilir, baskı hissedebiliriz. Yani Ocak ayının ilk haftası, Aralık sonu, Ocak başı, yani patlamalar, saldırılar, doğal afetler, güç savaşları, ateşli silahlı saldırılar, yangınlar, terör olaylarını maalesef açığa çıkartabilir daha fazla. Bireysel hayatlarımızda da bu bir tık böyle gerginlik ve sıkışıklık olarak kendini gösterebilir. Yeni yılda özellikle eğlence yerlerine de lütfen çok dikkat edin. Ben olsam çok fazla kalabalıklar içerisine o dönemde girmemeye çalışırım. Çünkü kalabalıklar pek de güvenli olmayabilir o yılbaşı döneminde. Özellikle savaş konusunda oldukça sıkıntılı ilerleyebilir. Böyle dönemlerde Mars ve Plüto karşı karşıyayken daha şiddetli olabiliyor. Aslında Mars retro yaparken Aralık ayında özellikle çocuklar için, çocuklarla ilgili konular, çocuklara karşı işlenen suçların altından çok farklı isimlere şaşırabiliriz. Umarım bu Satürn balık döneminde ilahi adalet, özellikle çocuklara, kadınlara, hayvanlara zarar veren her kim varsa görürüz. Ülkemizin Mars Aslan retro, yani 7 Ocak kadar para evinde olacak. Parayı en çok gündeme bu Aralık ayı boyunca getirebilir. Yeniden belki bir şeyler düzenlenebilir. Yani bizim ülkemiz için parasal konular çok gündemde. Evet, şimdi bakalım yükselen burçlarınıza göre nasıl etkiler alacaksınız. Koç ve yükselen koçlar, 80 günlük uzun bir Mars retro sürecine gireceğiz 6 Aralık'ta. İlk olarak sizin 6 Ocak'a kadar biraz böyle hayattan keyif alma, ilişkilerde, sosyallikle alakalı bir böyle tatsız enerjiniz olabilir. Bu ara çok fazla böyle bedeninize yük bindirmeden fiziksel aktiviteler yapmanız çok daha önemli. Böyle eskiden tanıdığınız kişilerle yeniden bir araya tabii ki gelebilirsiniz. Belki onlardan haber alabilirsiniz. Yılbaşı haftası bir dostunuzla veya böyle ikili ilişkilerle alakalı bazı güç çekişmelerine girebilirsiniz, girmemeye çalışın. Sosyal çevrenizden, geçmişten belki bir aşk, bir dost sizi biraz sıkıştırabilir. Önceden ilgilendiğiniz bir alana da yeniden başlayabilirsiniz. 6 Ocak 25 Şubat arasında böyle aile içinde bazı işte pasif agresif enerjiler olabilir. Evle alakalı da böyle yarım kalan işte tamirat, tadilatlar vesaire yapılabilir. Ancak sıfırdan evinizle alakalı bir karar alıp uygulamaya geçmek için pek doğru bir zamandan geçmiyorsunuz. Çocuk istiyorsanız sorun yok, aslında bu dönem olabilir ama istenmeyen gebeliklere karşı da açık bir dönemde olacağız. Aile ilişkileri açısından da bir tık böyle sıkıntılı çalışabilir. Ev içinde o duygusal güvenliğinizi belki korumak için daha fazla enerjinizi harcamanız gerekebilir bu süreçte. Kişisel haritalarınıza göre tabii ki çok daha farklı etkiler de alabilirsiniz. Bu bahsettiklerim çok çok genel etkilerdir. Umarım enerjinizi bu alanlarda daha fazla yükseltebilirsiniz. Hedeflerinizi de doğru belirleyebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Boğa ve yükselen boğalar, 80 günlük uzun bir Mars retro sürecine gireceğiz. 6 Aralık'ta ve 6 Ocak'a kadarki dönemi gündeminiz daha çok böyle aile, yuva, aileyle olan ilişkileriniz, belki biraz daha böyle aranızda bir güç savaşını vesaire tetikleyebilir. Sizler de belki işte evde yapmak istediklerinize, evde yarım kalan işlere, tadilatlara zaman ayırabilirsiniz. Yeni bir tadilat, tamirat dönemindeyseniz tabii ki yarım kalmış ya da aklınızda olan şeylere yönelmek daha iyi olabilir. Sıfırdan bir şey başlatmak yerine. Evdeki eğlenceyi, enerjiyi yükseltmek için daha fazla enerji sarf etmeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. Ev içi dediğim gibi ufak tefek böyle kazalara karşı sizler özellikle dikkat edin. Ayrıca ev ve iş arasında da bir sıkışmışlık hissedebilirsiniz. 6 Ocak 24 Şubat arasında da en yakınlarınız, işte kardeşleriniz, belki yakın komşularınızla alakalı böyle hani güvenlik duygusu bir tık daha öne çıkabilir. Bazı tartışmalar içine girebilirsiniz. Tabii ki burada böyle pasif agresif konuşmalar da yapılabilir. Durup durup bir konuda patlama yaratabilir. Enerjinizi kontrol etmeniz gerekebilir. Trafikte de tabii ki daha dikkatli olmak gerekiyor. Hem iletişim açısından hem de aracınızın belki işte bir bakımı gelmişti. Bakımını öncesinde yaptırmanız, işte kontrollerini yaptırmanız gerekiyor.
Mars Retro'ya girmeden önce bahsettiğim. Bunlar çok genel etkilerdir. Sizin kendi kişisel haritanıza göre tabii ki farklı etkiler de alabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. İkizler ve yükselen ikizler 80 günlük uzun bir Mars retro sürecine gireceğiz 6 Aralık'ta. Şimdi 6 Ocak'a kadar ki olan dönemde yakın çevrenizle, kardeşiniz, komşunuz, kuzenlerinizle olan ilişkilerinizde bir güç çekişmesi, belki bazı tartışmalar tetiklenebilir. Sizlerin de böyle trafikte, yolda, işte yurt dışı seyahatler, eğitim, işleriniz, ticaret, sosyal medya konularında bir sıkışmışlık, özellikle Aralık ayında bir baskı da hissedebilirsiniz. Daha doğrusu kendinizi baskı altında belki hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerde de geçmişten kişilerle konuşurken bu sert konuşmalar ortaya çıkabilir. Bir konuda belki bir patlama yaşanabilir. Tabii ki yanlış anlaşmalar kaynaklı, özellikle Aralık'ın ilk 2 haftası, işte 6 Ocak 24 Şubat arasında parasal durumlarınızla alakalı, ödemelerde, işte alacaklarınızla ilgili konularda bir gecikme, aksaklık vesaire de oluşabilir. Para kazanmakla alakalı stratejinizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Harcamalarınızda bir tık böyle kontrollü ilerlemeniz gereken bir dönem. Kontrol altına alın demek istediğim, tüm enerjinizi nasıl para kazanabilirim üzerine odaklayabilirsiniz. Ancak unutulan bazı tabii ki ödemeler de önünüze bu dönemde çıkabilir. Özellikle Ocak ayı bu anlamda biraz daha fazla dikkat çekici bir dönem. Duygusal güvenliğinizi de böyle kazandıkça belki oluşturuyor olabilirsiniz. Bunun için iyi bir strateji belirlemeniz iyi olacaktır dediğim gibi. Bunlar tabii ki çok genel etkiler. Haritanıza göre farklı farklı etkiler de mutlaka alıyorsunuzdur ya da alacaksınızdır. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yengeç ve yükselen yengeçler 80 günlük çok uzun bir Mars retro sürecine gireceğiz 6 Aralık'ta. Ve 6 Ocak'a kadar da sizin maddi konularda, paylaşımlı paralarda bir sıkışmışlık hissetme durumunuz olabilir. Aslında tüm enerjinizi harcamalarınıza, ödemelere, kazanmanıza verebilirsiniz. Ancak sizin de böyle yeteneklerinizi belki işte geliştirip kazançlarınıza odaklamanız, yani bunları adım adım ilerlemeniz gerekiyor olabilir. Yeniden bu konuları aslında ele alıyorsunuz. Finansal konularda daha böyle adım adım ilerlerken, daha doğrusu adım atarken dikkatli gitmeniz gerekiyor. Başkalarıyla da böyle ortaklaşa para kazançları, miras, banka, bütçe hesaplamalarıyla alakalı bazı stresler yaşanabilir. Fakat 6 Ocak'tan sonra aslında sizin için daha da önemli bir sürece geçiş yapıyorsunuz. Bundan önce yarım bıraktığınız, özellikle de Eylül-Ekim aylarında enerjinizi verdiğiniz, mücadele ettiğiniz bazı konular varsa bunlar yeniden önünüze çıkabilir. Bu retro zaten en çok sizi ilgilendiriyor. Yani Mars Yengeç retrosu. Pasif agresif bir enerjiniz ortaya çıkabilir. Tek bir konu üzerinde yoğunlaşmanız gerekiyor. Hedefinizi belirlemek ve yine bedeni çok fazla yormadan kendinize zaman tanıyarak ilerlemek gerekebilir. Bir anda böyle durup bir konuda patlayabilirsiniz. Enerjinizi kontrol etmeniz iyi olacaktır. Bunlar çok genel etkiler tabii ki. Kişisel haritanıza göre çok daha farklı farklı etkiler de alırsınız. Umarım enerjinizi bu alanlarda aslında daha fazla yükseltebilirsiniz. Hedeflerinizi doğru belirleyebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Aslan ve yükselen aslanlar 80 günlük çok uzun bir Mars retro sürecine gireceğiz. 6 Aralık'ta başlayacak ve 6 Ocak'a kadar olan Mars retro sizin yükselen evinizde olacak. Öncelikle yılbaşı döneminde ikili ilişkiler, dostlarınızla olan ilişkiler ya da herhangi bir ikili ilişkinizde partneriniz, eşiniz, ortağınız fark etmez. Güç çekişmesine, bazı konularda da bir sıkışmışlık hissetmenize neden olabilir. Bu geçici bir dönemdir. Öncelikle bunu söylüyorum. Belki durup durup içinizde biriken bir enerjiyi bir tık böyle dışarı agresifçe çıkartabilirsiniz. Enerjinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Yani kontrollü ilerlemeniz gerekiyor. Bedeninize lütfen çok fazla bu süreçte yüklenmeyin. Tabii ki sporunuzu yapın, yapmayın demek asla değil. Sağlıklı bir enerjiyi kontrollü bir şekilde dışarı çıkartabilmeniz için söylüyorum. Çok yüklenmemek burada formül. Yapmak istediklerinizi bir türlü hayata geçiremediyseniz de yarım kalan bir şeyler varsa, yarım kalan şeyler varsa bunların üzerine tekrar tabii ki yoğunlaşabilirsiniz. Yeteneklerinizi daha iyi geliştirebileceğiniz bir dönem. Kullanın bu sürecinizi. Ancak adım adım tek bir hedefe ilerlemek, strateji geliştirmek burada önemli. Daha sonra 6 Ocak 24 Şubat arasında da Mars arka planda bir alanınızda olacak. Yani burası biraz böyle hem fiziksel, işte hem psikolojik olarak belki sağlık açısından da daha önemli hale gelebilir. Bu yüzden
çok fazla bir şey yapmak, yani bir şey yapmak isteyip de bu korkularınıza yenik düşme durumunuz olabilir. Hazırlığınızı yapın. Ocak, Şubat ayları kendinizi geliştirmek için güzel, belki arka planda bunları işlersiniz. Daha sonrasından adımlarınızı ilkbahar aylarında da atabilirsiniz kuvvetli bir şekilde. Kontrolünüz dışında bazı şeyler bu dönemde gelişebilir. Kaygı ve korkular geçmişe ait olabilir. Bunlara lütfen dikkat edin. Bunlar çok genel tabii ki etkiler. Kişisel haritanıza göre çok daha farklı etkiler de alabilirsiniz. Umarım enerjinizi bu alanlarda yükseltebilirsiniz. Hedeflerinizi de doğru belirleyebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Başak ve yükselen Başaklar 80 günlük uzun bir Mars retro sürecine gireceğiz 6 Aralık'ta. 6 Ocak kadar da Mars retro sizin iş, sağlık, günlük rutinleriniz, ev hayvanlarınız, çalışma hayatınızla alakalı sizi birazcık böyle sıkıştırabilir, yoğun geçebilir ve işle alakalı da bazı değişimlerin olduğu dönemde bazı kaygılarınız da ortaya çıkabilir. Yapmak istediklerinizde günlük hayatta sizi sanki bir şeyler geri tutuyor gibi hissedebilirsiniz. Bağışıklığınızı en iyi güçlendirmeniz gereken bir dönemden geçeceksiniz. Hatta ateşli hastalıklara en çok açık olan burçlardan biri de sizsiniz. Kendinize en çok dikkat etmeniz gereken bir süreç olacak bu. İşlerle alakalı da yine enerjinizi odaklayacağınız bazı belki güç çekişmelerine gireceğiniz insanlar olabilir. 6 Aralık 24 Şubat arasında da Mars'ın daha çok böyle sosyal ilişkilerinizi etkileyebileceğini söyleyebilirim. Belki bir dostunuzla, bir arkadaşınızla yeniden görüşebilirsiniz. Yeniden bir sosyal ortama dahil olabilirsiniz. Sosyal ilişkiler için veya sosyalleşmek için daha çok enerjinizi harcayabilirsiniz. Bazı kişilere karşı belki duygusal güvenliğinizi korumak için biraz daha fazla mücadele verebilirsiniz. Geleceğe yönelik eylemleriniz yeniden şekillenebilir. Planlarınızı da yeniden gözden geçirebilirsiniz. Enerjiniz böyle sosyalleşmek için çok fazla belki olmayabilir. Sizi daha çok keyiflendirecek. Tabii ki böyle ufak tefek şeyler hayatınızda mutlaka yaratın. Bunlar çok genel etkilerdir. Tabii ki kişisel haritanıza göre farklı farklı etkiler de alırsınız. Umarım enerjinizi bu alanlarda yükseltebilir ve hedeflerinizi doğru belirleyebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Terazi ve yükselen teraziler 80 günlük uzun bir Mars retro sürecine gireceğiz 6 Aralık'ta. 6 Ocak'a kadar da sizin aslında ikili ilişkiler, sosyal ilişkileriniz, arkadaşlık alanınızda bir güç savaşı, bir güç çekişmesi ortaya çıkabilir. Ancak yeteneklerinizi tabii ki topluluklar içinde de gösterebilirsiniz. Eski dostlarınızla yeniden bir araya gelebilirsiniz. 6 Ocak 24 Şubat arasında kariyerinizde aslında yani Eylül-Ekim aylarında nasıl gündemleriniz olmuştu? Şöyle bir hatırlamaya çalışın. Onların üzerinden yeniden geçebilirsiniz. Bu kariyerinizle, işinizle alakalı da tabii ki yoğunluklu olabilir. Enerjiniz bu alanda çok fazla olmayabilir. Hatta biraz böyle isteksiz, motivasyonsuzlukla görülebilir. Ancak siz hedeflerinizi belirleyip adım adım ilerlerseniz Mars retro bitiminde daha böyle atak, daha böyle hedefinize doğru da tabii ki ilerleyebilirsiniz. Biraz duygusal açıdan iş yerinde işte patronlarla ilişkilerde, aile büyükleriyle belki biraz böyle pasif agresif, işte alınganlık, durup bir konuda bir konunun patlaması, bir stres de yaşanabilir. Burada tabii kariyerle bağlantılı konularda da bir yavaşlama görülebilir. Bir şeylerin üzerinden tekrar geçmek gibi şeyler söz konusu olabilir. Bunlar çok genel etkilerdir. Kendi haritanıza göre tabii ki farklı farklı başka etkiler de alırsınız. Umarım enerjinizi bu alanlarda yükseltebilir. Hedeflerinizi de çok doğru bir şekilde belirleyebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Akrep ve yükselen akrepler 80 günlük uzun bir Mars retro sürecine gireceğiz 6 Aralık'ta. Ve 6 Ocak kadar olan dönemde kariyerinizle alakalı bir konuda daha fazla mücadele edeceğinizi gösteriyor. Tabii burada dağılmadan hani böyle tek bir hedefe odaklanmak üzerinde çalışmak önemli olacak. Kasım ayı boyunca İşlerinizle alakalı hangi gündemleriniz daha yoğunlukluysa, kariyerle alakalı ne yönde bir efor sarf ettiyseniz onların üzerinden yeniden geçmenize sebep olabilir. 6 Ocak 24 Şubat arasında da yurt dışı eğitimler, seyahatler, uzaktan görüştüğünüz bazı kişiler, pasaport, vize işlemleriniz için belki daha fazla enerjinizi harcamanız gerekebilir. Buralarda bazı gecikmeler, işte aksaklıklar, problemler de oluşabilir. Belki bir eğitim hazırlayacaksınızdır. Hedeflerinizi belirleyip dağılmadan
hani ilerlemeniz gerekiyordur. Bu anlamda bu önemli olacak. Daha önce aldığınız eğitimleri de çok güzel pekiştirebilirsiniz. Üzerinden geçebilirsiniz. Ona enerjinizi verebilirsiniz. Haritanızın bütününü bilmesek de Ocak, Şubat retroları belki daha olumlu bir yerden size mücadele desteği sunabilir. Sosyal medya işleriniz yine gündeminizde, belki işte bunlarla ilgili bir düzenlemeler yapabilirsiniz. Eylül-Ekim aylarınızda aklınızda olan ya da tekrar üzerinden geçmeniz gereken bazı konular bu dönemde olabilir. Bunlar ortaya çıkabilir. Bunlar tabii ki çok genel etkilerdir. Kişisel haritanıza göre farklı etkiler de mutlaka alırsınız. Umarım enerjinizi bu alanlarda yükseltebilir ve hedeflerinizde doğru yönlendirebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yay ve yükselen yaylar 80 günlük uzun bir Mars retro sürecine gireceğiz 6 Aralık'ta. Sonrasında 6 Ocağı kadar hayata bakış açınız, inançlarınız, başka kültürler, işte başka düşüncede olan insanlar, uzaklar, seyahatler, eğitimlerle alakalı bazı konularda problemler, aksamalar, gecikmeler yaşanabilir. Örneğin pasaport, vize işlemleriniz vardır. Bunlarla ilgili gecikmeler olabilir. Biraz bu konularda daha çok böyle enerjinizi verebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilerle, hayata bakış açınızla, onların belki baskısı altında kaldığınızı hani hissedebilirsiniz. Bu kardeş, kuzen veya çok yakın komşularınız bile olabilir. 6 Ocak'tan sonra da Mars aslında finansal konularda daha fazla mücadele etmenize neden olabilir. Bir de tabii böyle ameliyatlar, işte operasyonlar gibi süreçleriniz varsa, doktor eğer acil demiyorsa, pek Mars retrolarında biliyorsunuz hani ameliyat tavsiye edilmiyor. Finansal konularda vergi, sigorta veya atladığınız bir ödeme varsa bu süreçte sizin önünüze çıkabilir. Zaten banka işlemleriniz de böyle Eylül-Ekim aylarındaki tamamlanmamış bir konunun üzerinden geçmenizle ilgili olabilir. Dışarıdan gelen paralar da tabii ki, özellikle böyle ailenin paylaşımlı paraları vardır. Bunlarla alakalı bir konu yeniden gündeminize gelebilir. Gelir giderlerle alakalı önemli bir süreç olacaktır. Bunlar tabii ki çok genel etkiler. Kişisel haritanıza göre farklı farklı etkiler de alabilirsiniz. Umarım enerjinizi bu bahsettiğim alanlarda daha iyi yükseltebilir ve hedeflerinize de doğru bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Oğlak ve yükselen oğlaklar 80 günlük çok uzun bir Mars retro sürecine gireceğiz 6 Aralık'ta. 6 Ocak'a kadar daha çok finansal konularda ortaklı paralar, vergi, banka işlerinde belki bir sıkışmışlık, baskı hissetmeniz söz konusu olabilir. Bazı tabii ki borçlar ortaya çıkabilir. Atladığınız ödemeler varsa bu dönemde onları düzenlemeniz, onları ödemeniz gerekebilir. Sizin için de bu dönem eğer acil değilse bir operasyon önermiyorum. Ancak doktorunuz sizi hemen demiştir, acil demiştir. Eğer böyle bir durum söz konusuysa önceliğiniz her zaman doktoru dinlemek olsun. Tabii ki psikolojik olarak bir mücadeleye girmiş olabilirsiniz. Bu dönemden geçebilirsiniz. Sakatlanmalara karşı da lütfen daha dikkatli olunuz. 6 Ocak-24 Şubat arasında ikili her türlü ilişkinizde, özellikle Eylül-Ekim aylarında üzerinden hızlıca atlanmış olan konuların yeniden gündeminize gelmesi söz konusu olabilir. O dönem görüştüğünüz kişiler varsa yeniden de görüşebilirsiniz. Biraz enerjinizi, eforunuzu ikili ilişkilere, dostluklarınıza, evlilikle, partner işte ya da ortağınıza verebilirsiniz. Tabii bu dönem siz veya karşınızdaki biraz pasif agresif davranabilir ya da siz de bu şekilde dediğim gibi davranabilirsiniz, bu tavırla karşılaşabilirsiniz. Bu sadece partner değil, dostunuzla alakalı da olabilir. Siz de bu Mars Yengeç retro sürecinde önemli etkiler alanlardansınız. İkili ilişkilerinizde daha özenli ve dikkatli olmanız gerekiyor. Bunlar tabii ki çok genel etkiler. Kişisel haritanıza göre çok daha farklı farklı etkiler de alırsınız. Umarım enerjinizi verdiğiniz alanlarda daha iyi yükselebilir ve hedeflerinize doğru bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kova ve yükselen kovalar, 80 günlük uzun bir Mars retro sürecine gireceğiz 6 Aralık'ta ve 6 Ocak'a kadar da ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık, davalar ve yer değişimi ile alakalı konularda bir gecikme, aksaklık vesaire oluşabilir. Biraz daha böyle bazı konuları ağırdan almanız gerekiyor. Özellikle de böyle yeni yıla yaklaşırken ikili ilişkilerdeki o gerginlik, güç çekişmesi, stres, sıkışma, bunlar biraz daha fazla ortaya çıkabilir. Bu süreçte ilişkilerdeki problemler aslında
kısa süre için geçerli olacağı için çok da belki takılmamak gerekiyor. Eskiden veya böyle hani Kasım ayında ilişkilere dair nasıl bir gündeminiz olmuştu? Bir hatırlamaya çalışın. Bir gündeminiz olduysa daha doğrusu yine bu konularda bir mücadeleniz olabilir. Tekrar görüşebilirsiniz. Taşınma sürecindeyseniz biraz böyle stresli ve ağır ilerleyen bir dönemde olabilirsiniz. 6 Ocak 24 Şubat arasında da işlerinizle alakalı Eylül-Ekim aylarında nelerle mücadeleniz vardıysa yine benzer konular üzerinden tabii ki geçebilirsiniz. Bağışıklığı Ocak-Şubat aylarında güçlendirmeniz gerekiyor. Günlük rutinlerinizde bir enerjiniz tabii ki düşebilir. Ancak enerjinizi tek bir yere verebilirseniz hani adım adım hedefinize gitmek, işte strateji hem işlerinizde hem genel olarak belirlemekte tabii ki çok büyük fayda olacaktır. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ve balık ve yükselen balıklar 80 günlük uzun bir Mars retro sürecine gireceğiz 6 Aralık'ta. Ve 6 Ocak kadar sizin iş, sağlık, ev hayvanlarınızla alakalı bir evinizde Mars geri gidiyor olacak. Yani öncelikle retro gelmeden önce aslında bağışıklığınızı çok güçlendirmeniz gerekiyor. Çünkü Mars retrosu bağışıklığınızı düşürebilir. Ev hayvanlarınızla alakalı işte bakım, veterinere gitmekle alakalı bazı süreçlerinizi lütfen aksatmayın. Günlük işler ve kendi işinizle alakalı bir isteksizlik de yaratabilir. Kasım ayındaki gündemleriniz Aralık ayında yani 6 Ocağı kadarki olan dönemde yeniden gündeminize taşınabilir. 6 Ocak'la 24 Şubat arasında da aşk, çocuk, ilişkiler, hobilerinizle alakalı bir alanda yer alıyor olacak. Yani bir isteğiniz varsa tabii ki o çocukla alakalı belki olumlu geçebilir ama istenmeyen gebeliklere de sebep olabilir. Bu konuda da dikkatli olmanızda fayda var. Sanki yaşam kaynağınız hayattan keyif aldığınız şeylerden artık pek keyif alamıyor gibi hissedebilirsiniz. Bu çok kısa bir süreçtir. Bunun için bir tık daha fazla çaba sarf etmeniz gerekecek. Önceden ilgilendiğiniz belki bir sporla aktiviteyle, hobiyle yeniden ilgilenebilirsiniz. Bunlar tabii ki çok genel etkilerdir. Sizin kendi kişisel haritanıza göre farklı etkiler mutlaka alırsınız. Umarım enerjinizi bu alanlarda yükseltebilirsiniz. Hedeflerinizi de doğru belirleyebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın.